Bazı insanlar palyaçolardan korkuyor olabilir. Fobiniz olmasa bile bazı palyaçolar gerçekten çok korkunç duruyor. Özellikle de Gumball'ı küçükken izlerken fark etmediğim, büyüyünce fark ettiğim ve editlerde gördüğüm bu palyaço. Bugünkü konumuz neden her yerde ve neden bize bakıyor? Selamlar dostlar, ben Beyti. Videoya geçmeden önce abone olup beğenirseniz çok sevinirim. İzleyenlerin büyük bir çoğunluğu kanala abone olmadan izleyip videoyu geçiyor maalesef. Umarım video hoşunuza gider. Hadi gelin beraber videoya geçelim. İlk olarak gelin dış görünüşüne bakalım. Soluk yüzlü, siyah gözlü, kırmızı dudaklı, kırışık kırmızı burunlu, kel kafalı, başının arkasından yalnızca birkaç tane kıl çıkan ve neredeyse görünmez elleri olan. Şimdi gelin incelemeye başlayalım. Cidden çizgi filmin birçok sahnesinde gizlice ekrana bakarken görülüyor. İnsanları her yerden gözüküp ekrana bakması ve bizi izlemesi cidden bayağı korkutuyor. Gelin isterseniz ilk olarak gözüktüğü yerlere bakalım. Daha sonradan teorilere ve düşüncelerime ve insanların düşüncelerine bakacağız. İlk olarak 3. sezonun 19. bölümünde görüyoruz. Bu bölümde Gumball'ın annesi Nicole, Gumball ve Darwin'e paylanço yoluyla telegraf yolluyor. İlk olarak burada görüyoruz paylançoyu. I've got a telegram for Gumball and Darwin Watterson. Daha sonradan 3. sezonun 29. bölümünde Jessica ve Dexter'ı balondan hayvanlara dönüştürüyor. Ardından da 4. sezonda görüyoruz. 38. bölümde kısa bir yerde şarkı söylerken görülüyor. 5. sezonun 6. bölümünde de kısa bir yerde trafikte araba sürerken görüyoruz. Daha sonradan 5. sezonun 39. bölümünde arabasını caddede sürerken haberlerde görüyoruz bu sefer. 6. sezonun 40. bölümünde de Gumball ve Darwin'in peşine düşerken görüyoruz. Thanks, guys. Dizide daha birçok yerde gözüküyor bu palyaço. Bazen bir evde tablo olarak, bazen bir otoparkta, bazen bir okulun koridorunda, bazen bir sınıfta, bazen bir sokağın ucunda. Her yerde bu palyaço var. Peki kim bu palyaço dersek dizi bununla ilgili bir bölümde bahsediyor. Cadılar Bayramı bölümünde. Hadi gelin bir bakalım. Bu bölümde öncelikle yerde bir kaset buluyorlar ve kasetin üzerinde bunu oynatırsam bu oynattığın son şey olabilir yazıyor. İlk başta ne olduğunu anlamıyorlar. Hatta yoyo olduğunu falan düşünüp kasetle oynamaya başlıyorlar. Sonradan Samara'ya benzeyen Gulyabani bir anda kuyudan çıkıp kaseti çalıştırmaları gerektiğini söylüyor. Sanat odasına giriyorlar ve kaseti çalıştırıyorlar. İlk başta kaset çalışmıyor. Daha sonradan çalışıyor ve paylançonun tüm olduğu anları görebiliyoruz bu kasede. Hepsinde gizlice bir yerde kenarda bizi izlediğini görebiliyoruz. Sonradan kaset bitiyor ve Gulyabani bir anda maskesini çıkarıyor ve palyaço olduğu ortaya çıkıyor. Diğerleri tabi bu palyaço olduğunu görünce kaçıyor. Ama aslında palyaço maskesinin altında başka biri çıkıyor. Maskenin altından Tobias çıkıyor. Ve bunları YouTube kanalı için yaptığını söylüyor. İnsanlara şaka kışkırtma tarzı bir şey yani. Bu arada şöyle bir şey var. Türkiye'nin kısmında bu kısımlar yayınlanmıyor. Arka tarafta palyaço göremiyoruz. Aynı zamanda kaseti çalıştırıp palyaçoyu gösterdikleri kısım yok Türkiye'de. Orada kaseti taktıklarında bozuk olan kısımda o sahne bitiyor. Ama Gumball'ın yabancı YouTube kanalına bakarsanız bu kısımları görebilirsiniz. Peki bu gizem bu muydu yani? Tobias mıydı maskenin altındaki kişi? Aslında bu da hayır. Tobias falan değildi. Mesela Cadılar Bayramı'nın bir bölümünde Tobias'ın gözüktüğü sahnede palyaço arkada gözüküyor. Bir başka sahne daha var aynı şekilde böyle birçok sahne var. Mesela dizinin karakterlerinin şarkı söylediği bir kısımda Tobias ve palyaço aynı karede gözüküyor. Veya okulun bir kısmında yine aynı şekilde aynı karelerde gözüküyorlar. Yani kısacası bu Tobias palyaço olma ihtimali yok. Ama Tobias palyaçonun bu kadar her anını nasıl biliyor? Yani bu kaseti nasıl yaptı veya nereden buldu? Orası da ayrı bir konu. Eğer Tobias'tan 2 tane yoksa palyaçonun Tobias olma ihtimali kesinlikle yok. Palyaço konusunda da birçok teori var. Bu teorilerden biri Gumball ve Darwin'i kaçırmaya çalıştığını, o yüzden onları takip ettiğini söyleyenler var. Ama biz izlediğimiz için kaçıramıyor diyenler var. Ama bu bana pek mantıklı gelmiyor çünkü Gumball ve Darwin'in olmadığı birçok kısımda da kendisini görüyoruz. Bu yüzden bu teori bana pek mantıklı gelmedi. Birkaç kişi de Darwin'in ebeveynleri olduğunu söylüyor. Durumunun nasıl olduğunu öğrenmek için bakmaya geldiğini söyleyenler var. Ama bu ilk teorideki gibi başka yerlerde de olmasıyla çürüyor. Şöyle bir teori daha var. Bu bana birazcık mantıklı geldi. Bu palyaço genellikle kötü bir olaylar yaşandığında o hep orada oluyor ve genellikle etraftaki olan kötü olaylardan
etkilenmiyor kendisi. Örneğin bu bölümde herkese bir şey olduğu sırada arkada gözüküyor ama kendisine hiçbir şey olmuyor. Bu da şöyle bir şey düşündürüyor. Olan bütün kötülüklerin hepsinin sebebi bu Palanço olabilir diye düşündürüyor insanı. Tabi bunların hepsi bir teori. Gerçek açıklaması falan yok. Dizi bize onu Tobias olarak gösteriyor. Ama ben kesinlikle dizinin gösterdiği gibi olduğunu düşünmüyorum. Eğer bu Tobias'sa bu kim yani? Bunun açıklaması yok. Yani bu yüzden Palanço'nun aslında kim olduğunu gerçekten öğrenemeyeceğiz. Ama ben onun bir maske taktığını da düşünüyorum. Yani altındaki kişiyi bilmiyoruz ama Reddit'te birçok yerde bununla ilgili teoriler de üretiliyor tabi. Mesela Nicole'un bu Palanço ile nasıl bir bağlantısı var? If you do the math, you could avoid your mom's wrath. Signed, Nicole Watterson. Bu da bayağı merak konularından biri. Peki siz bu teoriler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangileri mantıklı? Kendi düşüncelerinizde kesinlikle yazmayı unutmayın. Bir de şöyle bir şey var. Fark ettiyseniz Paylanço genellikle etrafına değil de tam olarak kameraya, bizlere bakıyor. Belki de Paylanço'nun asıl amacı çizgi film değildir. Belki de bizizdir.